Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte SolidWorks pratik çizimlerimize devam ediyoruz. Çizeceğimiz parça bu. Ekranda gördüğünüz üzere. Tekrardan isterseniz gelin çizim sayfamıza girelim. Çizimimize başlayalım. Şimdi çizim sayfamı açtım ama hala tek resme bir daha bakmak istiyorum. Şimdi nereden başlasam daha iyi olur diye düşünüyorum. Şuradaki alttaki kabaca şu yan çizimden, yan düzlemden bunu çizsem, ardından şuradaki mesafe radius 90, 112, hepsini hesaplayarak şuradan bir dairemi atsam ana hattımı oluşturmuş olurum. Hemen hangi düzlemden hangi düzlemden çizsek daha iyi olur? Sağdan çizsek daha iyi olur. Sağ düzenli çizimi açtım. Çizime tekrar bakıyorum. Nasıldı? Aslında bunu yandan değil de üstten çizmek daha mantıklı gibi. Çünkü bizi uğraştırabilir. Şuradaki radius işi. Üstten bakalım. Hemen merkez dikdörtgenden bir oluşturalım. Ana ölçerimize bakalım. Şimdi 145, burası ana hattından. Şuran 145'i bir versek. Şöyle 145'i verelim. Çıkıntıya kadar. Çıkıntının ölçüsü de şuradaki radius 90'a bitimine kadar. Radius 90 nasıl ulaşabilirim? 5, 8 daha 112 artı 120, 125. Şuraya kadar 125. Hemen gelelim şuradan. Merkez ekseni dairemi alayım. Dairemi koydum. Radius 90'dı. Ben bunu çap 180 yapacağım. Çünkü kestiğim zaman radius 90 otomatik olarak düşecek. Şuradaki mesafem, yeniden bir kontrol edelim ölçüyü. 120, 125. 125 milimetre. Hemen şuraya yardımcı olarak yaptım. Böyle bir eksen çizgisi çizdim buradan, siyahlaşsın diye. Objeyi bu altında objeyi uzat. Objeyi uzat dedim. Objeyi uzat dedim. Buna kadar uzat. Ardından dairemin geri kalan kısımlarını silebilirim. Evet, ana hattımı oluşturmuş oldum. Şimdi bakalım, burada vermemiz gereken başka ölçümüz var mı? Şuradaki ölçü bizim için önemli. O ölçüye bakalım. O ölçü radius 90 ile eşdeğer bir şekilde olması lazım. Ama sanırım bir sıkıntı var. Hemen o sıkıntıyı ortadan kaldırmak adına bakıyorum. 145 ölçüsü zaten oradan oraya. Şurası çıkıntılı olacak kısım. Şunu silelim şuradan. Şuradan verelim. Radius 90 doğru, evet. Radius 90. Başka vermem gereken bir ölçü burada sanırım yok. Belki çekim buram buraya uzatalım. Şunlar eşdeğer değil gibi. Hemen şuraya bir tane merkez çizgisi atıyorum. Ve dikey diyorum. Tamam, onlar da birbirine yakalamış. Başka yapmam gereken bir şey yok. Sanırım yeniden bir kontrol ediyorum. Bu hattımı oluşturdum. Başka vermem gereken bir ölçüm yok. Evet. Unsur alanından katı oluşturma komutuna giriyorum. Katım benim kaç milimetre? 20 milimetre. 20 milimetre katımı oluşturdum. Sağ tık, buna dik bak. Çizimi açtım. Şurada köşe noktalarından şöyle, şurasıyla şurası arasındaki mesafe 145 milimetre ile bunun yüksekliği ne kadardı? 15'ti orası. Şurası da 5 milimetre kalıyor. Haliyle 5 milimetreyi verdim. Buranın fazla olması şuradaki şeye kadar ayarlayabilirsiniz. Daire geçecek kadar ayarlayabilirsiniz. Çünkü kesmeli sıkıntı çıkarmasın diye. Bir sonrakine kadar kes diyorum.
bir çıkıntımı oluşturmuş oldum. Çizimden izometrik bak. Hemen bakalım. Şimdi dilerseniz şuradaki kısmı oluşturalım. Buradaki kısmı sağ tık, dik bak, sağ tık, çizim aç. Çizim dizimi açtım. Hemen burada benim çap 20, çap 39 sanırım. Orada olmadan önce bir eksen çizgimi atmak istiyorum. Eksenlerimi çalışmak daha her zaman avantaj. Geldim. 2 tane dairemi şu an çiziyorum. Dışarıdaki çap 39 mm. İçerideki özür diliyorum. Çap 20'ymiş. Evet, dışarıdaki 39. Çok kusura bakmayın. Tamam. Şimdi bunun yüksekliğine bakıyorum. Yüksekliğini vermiş mi? Yükseklik şuradan şuraya en altı 95. Yani şu eksen çizgim ben 95 mm dediğim zaman istediğim ölçüyü yakalayacağım. Ardından şurayı şu çizgiyle çakışık yapıyorum bu çizgisiyle. Ve burayı da kapatıyorum. Ardından bu çizgimi seçtim. CTRL'e bastım. Dairemi seçtim. Dedim bir beni teğet olsun. Bu objem buradan buna fazlalığı. Seç. Objeleri aynala. Bunu bu eksen çizgisi etrafında aynala. Ardından içerideki dairemi budadım. Eksene kadar. Evet. Şimdi ben bunu katı oluşturacağım. Ama katı oluşturmadan önce şu noktaya değinmek istiyorum. Farkındaysanız şuradaki 5 mm ötede olmuş oluyor. Yani düzlem. Ama biz düzlemi buraya açtık. Biz katı oluştururken buradan çizim düzlemine gelmeden önce ötelemeyi seçersek ve bu ötelemeye 5 mm dersek ötelemeyi diğer tarafa çevir. Bakın. Anında buradaki katıyı öteleme işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Yeniden yapalım. Katı komutuna geldim. Dedim ki çizim düzlemi 5 mm iç kısmında kalıyor. Çizim düzlemi değil, öteleme olsun. Bunun ötelemesi ölçüsü bana 5 mm olarak verilmiş. Ama öteleme buraya doğru değil, iç kısma doğru. Bunu da öteledik. Şimdi bu ok dışarı doğru katı oluşturacağını gösteriyor. Ama ben ötelemeyi dışarı doğru değil, içeriye doğru oluşturmak istiyorum. Buradan yönü değiştirdim. Ve kaç milimetre katı? 8 milimetre katı. 8 milimetre katımı oluşturdum. Bakın 5 milimetre ben katımı çizimimi 5 milimetre ötelemiş oldum. Şimdi şuradaki ana çapları büyütelim. Dik baktım. Çizimimi açtım. Şunu dönüştürebilirim. İşime yarar. Ama bunu dönüştürmem yarım daire olduğu için, yani yarı çap olduğu için sıkıntı. Tekrardan buna çap 39 ölçüsüne verelim. Sabitlensin. Unsurlar katı oluşturma komutuma giriyorum. 50 mm katı oluşturuyorum. 50 mm. 50 mm nereden 8 milim oluşturmuştuk. 8 milim çıkarmamız lazım. 42 mm katımı oluşturuyorum. Evet. Arka kafa kısmını da oluşturmuş oldum parçamı. Şimdi yapmam gereken buradaki fener, buradaki slot ve buradaki daire. Buradaki daireyi çizdim. Dışarıdan içeriye doğruydum çünkü buradaki kısma dayanıyor. Buradaki fener. Bunun ölçüsü 112 mm. Burada 60 mm ötede. Yani 172 mm. Buna dik baktım. Çizgimi açtım. Hemen merkez çizgimi oluşturuyorum. Hatta bunu kısaltalım. Ölçümüzü bir daha kontrol edelim. 112, 120, 125 125 mm buradan artı 185 60 mm onun mesafesi vardı. 125. Yanlış mı hesapladım diye bakıyorum. Yani şu dairenin ekseninden 40 mm ötede olması gerekiyor aslında. Şuradan değil. Ben ölçü yanlış yerden verdim. 185 mm doğruydu. Şunun uç kısmıyla en arkada
Uzunluğu 185 milimetre olmak zorunda. 2 tane dairem var. Dairelerimi oluşturuyorum. Çaplarına bakıyorum. Biri çap 50, biri çap 30. Tamamdır. Çap 50'yi verdim. Yok, oraya tıklamayacaktım. Şöyle çap 30'u veriyorum. Ardından 40 milimetre katımı oluşturuyorum. Çap 50, çap 30. Evet. Bir daha buna dik baktım. Bir daha aslında gene bu komut altında, yani buradakinde katı oluştururken buradaki sonsuz çizebilirdik. Ama ayrı ayrı çizmek aslında bizim için daha avantajlı. Çünkü bakın ayrı ayrı duruyor hepsi. Yarın da bir gün bir değişiklik yapmak istediğimizde rahatlık yaşarız. Hem karmaşadan kurtulmuş oluruz. Bir daha ben bir eksen çizgi satıyorum. Orta noktalar arasında. Ve slotumu aldım. Şurada şöyle bir slot oluşturdum. Hemen bakıyorum. Slotumun ölçüsü şuradaki ölçüm 30. Buradaki ölçüm 30. Bunun merkeziyle bunun merkezi arasındaki mesafe 60. Niye vermedi? Çünkü şurada sanırım bir noktayı yakaladı. Şunu buradan bu ilişkiyi siliyorum. Buradan buraya da 60 milimetre. Merkezler arasındaki mesafe. Yüksekliği 25. Şurası 20. Bunun bir offset değeri var. Objenin ötede komutuna geldim. Şuradan 10 milimetre bunu zincir seçerek dışarıya doğru öteliyorum. Ölçüme bakıyorum. Radius 20 doğrudur. Unsurlar katı oluşturma komutuna geldim. Bu da 25 milimetre katı oluşturmam lazım. 25 milimetremi şu an şimdi yazabiliyorum. Onayla. Slotumu da oluşturmuş oldum. Şu arada kare parçası vardı. Şunu oluşturalım. 20 milimetre uzunluğunda. Onun oradaki genişliği sanırım verilmemiş. Pek de mühim değil. İlk baktık. Çizim açtım. Yine bir merkez çizgimi oluşturayım ben oraya. Ben genelde merkez çizgisiyle çalışmayı seviyorum çünkü daha rahat oluyor. Orta noktadan şuraya şöyle. Bunun bir genişliği yok arkadaşlar. Bir genişlik ölçüsü vermemiş sanırım, onu ben göremiyorum. 20 mm katıyı görüyorum sadece. Bunun genişliğini de 10 mm diyelim. Buradan da 20 mm desek kurtarır. Şurada içeride olması bizim için daha iyi. Katı oluşturma 20 mm katıyı oluştur. Onayla. Evet, onu da oluşturmuş olduk. Şimdi sadece şuradaki felerim kaldı benim. Fener için de ortadan geçen bir düzlem lazım benim için. Bu da benim için ön düzlem olarak karşıma çıkıyor. Dik baktım, sağ tık, çizim aç. Şimdi felerimdeki her ölçü gözükmüyor. Şurada biraz orta kısmında kalıyor, yani düzlük var orada. Bir görünüş daha, yanına görünüş daha olsaymış bizim için daha iyi olacakmış. O yüzden bazı ölçüleri kafamızdan vereceğiz. Şuradan ortadan yakalarsak bizim için yeterli olur sanırım. Yani ortadan da şöyle biraz dışarı doğru çıkaralım. Objeyi uzat dedim. Şimdi objeyi bu da seç. Objeyi bu da bir daha seçtim. Tamam. Şimdi bunun buradaki genişliği dışarıdan 50 milimetreydi. Ben buradan en dışarıdan buna noktayı yakalamaya çalışıyorum. 25 milimetre ölçü vereceğim. Tam ortasından geçen bir çizgi olsun diye. Çünkü ölçüler eksik. Tam bir ölçü değerim yok. Şuradaki açımı da vereyim. Sabitlensin. Siyah olsun. 52 değil de 55 yapalım. Düz olsun. Tamam. Unsurlar katı oluşturma. Orta düzlem 10 mm katı değerim vardı. Eşit iki parçaya bölerek katımı oluştur. Evet. Bu biraz daha direkt sanki şu uç noktadan yakalamış gibi. Ben yanlış gördüm galiba. Kusura bakmayın. Şu an çizimi düzenleden şuradaki açı değerimi siliyorum. Şuradaki çizgimi buna indiriyorum. 25'i kaldırayım, 25 ölçüsünü.
şuradan şuraya kadar getireyim ama burada büyük ihtimal katı oluşturur mu? Hata var, ihtimali var. Evet. CTRL-Z ile geri aldım. CTRL-Z ile geri aldım. Sebebi şuradaki çizgimi sildim. Şöyle silmek istiyorum. Şuradan içeriye doğru biraz girinti olsun. Aynen şimdi çık. Evet, şimdi katımı oluşturmuş bulunmaktayım. Bir çizimimizin daha tasarımımızın sonuna geldik arkadaşlar. Pratik çizimlerimize devam edeceğiz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.